Irak'taki İsrail askeri noktası nasıl bulundu? 3 Mart günü saat öğleden sonra 2 suları. Irak'ın batısında uçsuz bucaksız çöl sıcağının altında sıradan bir gün gibi. 29 yaşındaki Bedevi çoban Avateş Şammari biraz erzak almak için pikabına atlayıp en yakın kasaba olan Nuhayb'a doğru yola çıkmıştı. Yöredeki çadır kentte yaşayanlar Avad'ın yolculuktan bir daha sağ dönemeyeceğini, dahası bir skandalın tam ortasına düşeceğini tahmin edemezdi. Avad çölün derinliklerinde ilerlerken alışık olduğu kum tepelerinin ardında bir tuhaflık sezdi. Yaklaştıkça gördüklerine inanamadı. Issızlığın tam ortasında son derece organize bir askeri hareketlilik vardı. Kumların üzerine ustalıkla gizlenmiş derme çatma bir iniş pisti, etrafa nizamlı bir şekilde dağılmış askeri çadırlar, tam teçhizatlı askerler ve kalkışa hazır bekleyen helikopterler. Avad, o saniyede Irak topraklarında faaliyet gösteren İsrail ordusuna ait gizli bir ileri harekat üssüne tosladığını henüz bilmiyordu. O anki şaşkınlık ve korkuyla eline hemen telefonunu attı. Vakit kaybetmeden Irak Bölgesel Askeri Komutanlığı'nı aradı. Karşılaştığı manzarayı nefes nefese rapor etmeye başladı. Çölün ortasındaki pisti, askerleri ve gizemli kampları tek tek anlattı. Ancak o bu konuşmayı yaparken pikabının çölde kaldırdığı toz bulutu çoktan karşı tarafın radarına girmişti bile. İsrail askerleri ıssız coğrafyada asla orada olmaması gereken bu istenmeyen şahidi fark ettiğinde kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir kovalamaca başladı. Avad gaza yüklendi. Tozu dumana katarak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Fakat havalanan bir saldırı helikopteri pikabın peşine düştü. Helikopterden açılan ateşle kumlar havaya kalkıyor, kurşunlar aracın kaportasını parçalamaya başlıyordu. Alev topuna dönen pikap son bir sarsıntıyla kumların içine saplanıp kaldı. Çoban acımasızca öldürülmüştü. Avad oracıkta kömüre dönmüş aracının içinde can verdi. Ailesi 2 gün süren kahredici bir arayışın ardından onu bulduğunda geriye sadece kurşunlanmış bir pick-up ve tanınmaz halde bir beden görmüştü. Onu arabasının hemen yanına gri ve gösterişsiz bir mezar taşının altına defnettiler. Bir çoban susturulmuştu belki ama ölmeden hemen önce komutanlığa verdiği o istihbarat Pandora'nın kutusunu çoktan açmıştı. Çünkü o gün çölün kumlarına karışan sadece masum bir adamın kanı değildi. İsrail'in Irak'ın egemenliğini hiçe sayarak doğrudan İran'ı vurmak için çölde gizli hayalet üsler kurduğu ve Bağdat'ın en büyük müttefiki Washington'ın da bu duruma göz yumduğu gerçeği tüm dünyaya ifşa olmuştu. Gelin şimdi Bedevi çobanın canı pahasına ortaya çıkardığı üsse ve arka planda dönen oyunların tüm detaylarına yakından bakalım. Ama önce kısa bir hatırlatma. Görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 3 milyon hedefimize giden yolda siz de bize katılın, abone olmayı unutmayın. Ortada aylar öncesinden planlanmış Irak'ın kendi evinde kör ve sağır bırakıldığı bir süreç var. Öncelikle şunu netleştirelim. Tek bir üs veya pist yok. Wall Street Journal daha önce İsrail'in Irak'ta bir üssü olduğunu yazmıştı ancak üst düzey Iraklı yetkililerin itiraflarına göre çölün derinliklerinde yeri hala tam olarak açıklanmayan ve şu ana kadar bulunamamış ikinci bir gizli kamp daha var. İfşa olan ilk üs gizliliğe ve hıza dayalı vurkaç taktiğine uygun derme çatma bir konseptle inşa edilmiş. Etrafına askeri çadırların ve helikopterlerin kümelendiği toprak bir iniş pistinden oluşuyor. Haritayı gözünüzün önüne getirin. İsrail'den İran'a mesafe yaklaşık 1500 kilometre. Üstten İran sınırına ise sadece 400 kilometre var. 8-21 Mart 2026 arasındaki 13 günlük zaman diliminde çekilen uydu görüntüleriyle pisti inceleyelim. Karşımızdaki yapı 1600 kilometre uzunluğunda ve 30-45 metre genişliğinde oldukça büyük bir alan. Asfalt veya beton kullanılmamış. Çöl zemini iş makineleri ve toprak silindirleriyle sıkıştırılarak uçakların ve helikopterlerin inebileceği sert bir zemine dönüştürülmüş. Zaten geçici üs denmesinin sebebi de bu pratik ve hızlı kurulum mantığı. 8 Mart'taki görüntüde etrafta yoğun helikopter ve araç lastik izleri var. Yani oldukça aktif kullanılmış. Aradan 8 gün geçiyor. Üst kapasitesinin zirvesinde. Pistin batı tarafında yeni koyu lekeler var. İşte tam bu noktada işin içine İsrail'in Hava Kuvvetleri Özel Birliği Şaldak girmiş olabilir. Bu timler savaşın en sıcak günlerinde bu üste konumlanmış olabilir. İran hava sahasına yönelik lazer hedeflemeleri, gerçek zamanlı istihbarat aktarımları ve derin sinyal istihbaratı operasyonlarını bizzat buradan yönetmiş olabilme ihtimalleri var. Sadece 5 gün sonra çekilen son fotoğraf geri çekilme aşamasının en net kanıtı. Pistin belirginliği gitmiş. Üzeri yağan yağmurla veya toprakla örtülerek izler silinmeye başlanmış. Kamp alanı da sonrasında boşaltılmış.
Bu daha kaliteli uydu görüntüsünde ise alanda geçici bir uçak pisti, çadır yapılarının ve uçakların eski yerleri, bir toprak yolla helikopterlerin daha önce bulunduğu noktalar net bir şekilde tespit edilebiliyor. Üssün amacı ise İsrail savaş uçaklarının ve İHA'larının İran'a ulaşmak için kat etmesi gereken mesafeyi kısaltmak. Bu üsler doğrudan bir saldırı merkezinin yanı sıra havada yakıt ikmali yapmak, lojistik destek sağlamak ve olası yaralanmalara karşı acil tıbbi müdahale noktası olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Kısacası İsrail, İran'ı vurabilmek için Irak'ı kendine bir sıçrama tahtası yapmış. Bu tesisler savaş sürecindeyken bir gecede kurulmadı. New York Times'a konuşan bölgedeki güvenlik yetkililerinin aktardığına göre, İsrail ordusu gelecekteki çatışmalarda kullanabileceği bu tür uzak kör noktaları tespit etmek ve zemin hazırlamak için ta 2024 yılının sonlarında çalışmalara başladı. Hatta bu üsler Haziran 2025'te Tahran'a karşı yürütülen 12 günlük kısa savaşta aktif olarak kullanıldı. Peki İsrail uçakları Irak hava sahasını nasıl kullanabildi? İşte Bağdat'ı en çok yaralayan kısmı burası. Washington'ın bu işteki rolü. Hem geçen yılki savaşta hem de mevcut çatışmalarda Amerika kendi uçaklarını güvence altına alma bahanesiyle Irak hükümetine baskı yaparak ulusal radarlarını kapattırdı. Radarları kapanan Bağdat yönetimi kendi gökyüzünde ne olup bittiğini anlamak için tamamen Amerika'ya muhtaç ve kör hale getirildi. İsrail de bu istihbarat kalkanına ve güvenlik şemsiyesine güvenerek ülke içinde çok rahat bir şekilde gizli operasyonlar yürüttü. Bu ayın başlarında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait E-11A tipi özel bir uçak, İsrail üssünün tam tepesinde onlarca görev uçuşu yaptı. Askeri terminolojide bu uçak gökyüzünde süzülen bir baz istasyonu ya da uçan bir kablosuz ağ yönlendiricisi olarak görev yapıyor. Çöl veya dağ gibi coğrafi engeller yüzünden ya da tamamen farklı telsiz sistemleri kullandıkları için birbirleriyle iletişim kuramayan savaş uçaklarını, yerdeki özel kuvvetleri ve merkez komuta kademesini birbirine bağlayan hayati bir köprü sayılır. Peki Irak ordusu bu durumdan tamamen habersiz miydi? Aslında hayır. Çobanın ölümünden haftalar önce bölgedeki Bedevi aşiretleri askeri komutanlığa çölde tuhaf hareketlilikler olduğunu ihbar etmeye başlamıştı. Irak ordusunun Batı Fırat Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali El-Hamdani'ye göre ordu bir aydan uzun süredir orada bazı İsrail güçlerinin olduğundan şüpheleniyordu. Ancak yaklaşmaya cesaret edemediler. Sadece uzaktan gözetleme yapmakla yetindiler. Fakat iki üst düzey yetkili çabalarının olayı küçümseyen tepe askeri komutanlar tarafından defalarca engellendiğini savundu. Irak askerlerine yönelik saldırıdan 4 gün sonra 8 Mart'ta Irak Meclisi askeri liderleri gizli bir briefing vermeye mecbur bıraktı. Milletvekili Hasan Fadam'a göre İsrail, Irak içinde en az bir ileri karakol daha kurmuştu. Hatta Nuhayb'daki sadece ortaya çıkarılanıydı dedi. Başka bir Iraklı yetkili de ikinci üssün varlığını doğrulayıp konum vermeden yerinin yine Batı çölünde olduğunu söyledi. Amerikalı mevkidaşlarına durumu sorduklarında ise hiçbir yanıt alamadılar. Ta ki Çoban Avat öldürülene kadar. Olayın ertesi günü Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı bölgeye bir keşif birliği gönderdi. Şafak vakti Irak askerlerini taşıyan Humvee araçları ihbarın geldiği koordinatlara doğru yola çıktı. Neye yaklaştıklarından tamamen habersizdiler. İsrail tarafı için üssün açığa çıkması tüm operasyonun çökmesi demekti. Irak konvoyu tesise yaklaştığı an kendi topraklarında İsrail güçleri tarafından ağır bir ateşe tutuldu. Saldırıda bir asker öldürüldü, ikisi yaralandı ve 2 askeri araç havaya uçuruldu. Birlik çaresizce geri çekilmek zorunda kaldı. Irak Birleşmiş Milletler'e resmi şikayette bulunarak bu pervasız saldırının faturasını önce Amerika'ya kesti. Ancak Amerikalı yetkililer bu çatışmada hiçbir rolleri olmadığını savunuyordu. İsrail ordusu ise çölde kurduğu bu ileri karakol ve ardından yaşanan olay hakkında derin bir sessizliğe gömüldü. İlk kan döküldükten sonra Irak yönetimi DAEŞ'e karşı kritik rol oynayan terörle mücadele birimlerini bölgeye sevk etti. Ekipler kumların üzerinde bazı deliller buldu. İsrail neden sınırlarından binlerce kilometre ötedeki Irak çölünü seçti? Çünkü düşman hattına bu kadar uzaktan kesintisiz bir hava savaşı yönetmek imkansız. Savaş alanına yakın olmak zorundaydı. Irak'ın batısındaki çöl hem özel kuvvetler komandoları hem de vurulan pilotları kurtaracak ekipler için stratejik bir yerdi. Uzmanlara göre bu taktik bölge için hiç de yeni değil. Yıllardır çölde yaşayan yerel halk ufukta meçhul helikopterler veya özel kuvvetler gördüğünde oradan uzak durması gerektiğini Körfez Savaşı'ndan beri ezbere biliyor. Benzer bir operasyonu Amerikalılar da Nisan ayı başlarında kendi düşen pilotlarını kurtarmak için İran içinde derme çatma bir üs kurarak yapmıştı. Görev bittiğinde geride kalan araçlarını havaya uçurup sırra kadem basmışlardı.
Ortalığın karışması ve çobanın ölümüyle patlayan bu skandalın ardından Nuhayb kasabası yakınlarındaki ifşa olan üs artık kullanılmıyor. Ancak yetkililer bahsedilen ikinci gizli üssün nerede olduğunu ve şu an hala aktif olup olmadığını sır gibi saklıyor. Irak için bu tablo tam anlamıyla bir facia denebilir. Kendi egemenlik alanınızın ortasına kilometrelerce öteden gelen bir düşman gücü aylarca hazırlık yapıp üs kuruyor. Bu üsleri operasyonlarda kullanıyor ve devlet bunu tesadüfen oradan geçen bir bedevi çoban sayesinde öğreniyor. Irak bunu neden engelleyemedi sorusuna gelirsek, işin temelinde çok ciddi yapısal zafiyetler var. Bir kere coğrafya çok zorlu. Çölün yapısı bu tarz gizli operasyonlara adeta davetiye çıkarıyor. Nuhayb yakınlarındaki kuru göl yatağı gibi kör noktalar düzenli devreye atılamayacak kadar büyük alanlar. Bu işin önüne geçilemez miydi? Kesinlikle geçilebilirdi. Hava savunma sistemlerinde çeşitlendirmeye gidip hava savunma ve istihbarat altyapısını bağımsızlaştırmaları lazımdı. Yaşananların ardından Bağdat yönetimi uyanmış gibi görünüyor. Çölün ortasındaki üs skandalı ve İran Savaşı boyunca gökyüzündeki dronlar Irak'a çok acı bir ders verdi. Ülke resmen iki ateş arasında kalmıştı. İşte bunların bir daha yaşanmaması için Irak rotasını komşusu Türkiye'ye çevirdi. Bizden tam 20 adet hava savunma sistemi satın almak için anlaşmayı büyük ölçüde tamamladı. İstanbul'daki SAH 2026 fuarında bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le masaya oturan Irak Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye, işin finansal boyutunun noktaladıklarını duyurdu. Ayrıca başka bir yabancı gücün üs kurmasını engellemek için çöl bölgelerinde düzenli insansız hava aracı devriyeleri atılabilirdi. Sonuç olarak bu olay Irak'ın egemenliğinin zedelendiğini gösteriyor. Bağdat yönetimi bundan ders çıkarıp hava savunmasında bağımsızlığını kazanmaz ve kendi sınırlarına hakim olamazsa bu tarz skandalları daha çok konuşuruz.